Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte dolar, altın, gümüş, bitcoin incelemesi yapalım. Son duruma sizlerle birlikte bakalım. Türkiye ekonomisiyle ilgili son haberleri gene bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan dolar TL kuru fiyatları üzerinde yanıtlamaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım, dünkü Merkez Bankası faiz kararlarıyla birlikte dolar TL kurunda yatay seyir hala devam etti. Merkez Bankası faizleri indirmeyerek sabit bıraktı. Zaten bizim son videomuzda yapmış olduğumuz analizde belirttiğimiz gibi sabit kalması dolar TL kurunda herhangi bir değişiklik getirmeyeceği yönündeydi. Aşağı yönlü 13'lü seviyelere doğru bir çekilme olabileceği sabit bırakılması durumunda. Fakat buradan gene tekrardan toparlanıp dolar TL kurunun eski seviyesine geri gelebileceği ile ilgili öngörülerimiz vardı. Bu öngörülerimiz de gerçekleşmiş durumda. Benim faizle ilgili öngörüm 100 bas puanlık bir faiz indirimine tekrardan Merkez Bankası'nın gidebileceği yönündeydi. Eğer böyle bir durum Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiş olsaydı da arkadaşlar, yukarıdaki 14 TL barajının yukarı yönlü kırılıp 15-25 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü atakları başlatabileceği yönündeki öngörüm mevcuttu. Fakat Merkez Bankası aklı selim davranaraktan faizleri hiç olmazsa indirmeyip sabit bırakması da bir nevi de olsa kurların stabil hareket etmesine faydası oldu. Şimdi dolar TL kuru içerisinde yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla 15-26 beklentimiz sona mı erdi? Hayır arkadaşlar, dolar TL kuru ile ilgili 15-26 kısadaki beklentimiz henüz sona ermiş değil. Böyle bir beklenti içerisine girebilmem ve beklentimin tekrardan dolar TL kurunda 11'li 10 TL'li seviyelere doğru dolar TL kurunun çekilebilmesi için önemli olan benim için şuradaki 12.70 seviyesidir. Bu 12.70 seviyesi altında bir kapanış görmedikçe ben dolar TL kurunda aşağı yönlü 11.35 seviyesine doğru bir hareket beklemem. Benim için teknik analizde öngörülerim ve teknik analize sabit kalmam çok önemlidir. O yüzden 12.70 kırılmadığı sürece benim buradaki beklenti alanımda olan formasyonumun hala geçerliliği devam ediyor. Burada Merkez Bankası'nın 14 TL 13 TL aralığında dolar TL kurunu tutması, hala yatay seyrin devam etmesi, bunun neticesinde de BAE ile yapılan swap anlaşması, biliyorsunuz bu swap anlaşmasının 4.7 milyar dolara denk geldiği, bununla birlikte de Merkez Bankası'nın faiz indirmemesiyle birlikte bu stabil yatay hareket bir müddet daha devam edebilir. Önümüzde şimdi en önemli takip edilecek günlerden biri ise 25-26 Ocak günü yapılacak FED toplantısı. Burada Powell'ın ağzından çıkacağı kelimeler önemli. Powell'ın ağzından çıkacak en önemli dolar kuruyla ilgili beklentiler arasında faiz arttırımlarına Fed'in ne zaman başlayacağı, faiz kararlarıyla ilgili Fed'in ağzından çıkacak parasal bir sıkılaştırma ve faiz kararlarında Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde kısa dönemli bir faiz yükseltme kararı Fed alır ise, o zaman gene dediğimiz gibi 14 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılıp beklentimiz dahilinde ilk etapta 15-26 seviyesine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü çekeceği beklentilerimiz de hala devam etmekte. Şimdilik haftalık kapanışları da bir görelim. 13.30 üzeri kapanışlar dolar için hala TL bazlı olarak güçlü durduğunun sinyalidir. Dolar endeksini de takip edeceğiz. Dolar endeksinde de 94-80 puan üzerindeki kalışlar gene dolar kuruna yarayacak hareketlerdir. Forex takip eden, Viyop takip eden, kısa bazlı yatırım yapan arkadaşlar için ise 13.60 seviyesi direnç, 13.30 bölgesi destek, aşağıda kısa bazlı 13.20 ve 13 destek bölgeleri gene yakından takip edilecek önemli seviyeler. 13.60 üzeri
ve 13.30 üzeri yukarı pozisyonlar korunabilir arkadaşlar. Burada gene 14 TL direnci mevcut. 13.30 altında 13.20 ve 13 seviyeleri dikkatli bir şekilde takip edilebilir Forex takip eden arkadaşlar için. Ayrıca 4 saatlikte indikatörümüze baktığımızda uçlar tekrardan yukarıya dönmüş durumda. Fakat yatay seyir hala devam etmekte. Döviz korumalı tevdiat hesabı. Buraya geçiş yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bu yatay süreci döviz tevdiat hesabında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Evet, bu döviz korumalı mevduat hesabı da güzel arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Burada da %17 bir faiz oranı mevcut. Artı kurların yukarı gitmesiyle birlikte aradaki fark da tarafınıza ödenecek. Bunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Evet, altın tarafına geçelim hemen. Altın tarafında bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları da hemen değerlendirelim. Altının ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar altının ons tarafında bir üçgen ve bu üçgen içerisindeki sıkışma. Şurası 1842 bölgesi. Üçgenin üst tarafından geçen alan. Burası kuvvetli bir direnç olacaktır. Şu an itibariyle buradaki dirence yakın seyreden bir ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. Bu 1842 direncini yukarı yönlü aşabilirse arkadaşlar buradaki hareket de 1880 dolar civarına doğru altın onsunda yukarı yönlü hareket ilk etapta kısada başlatabilir. O yüzden bu üçgen içerisindeki 1842 üzerine altının onsunun kırması şart. Aşağı yönlü bu 1842 kırılamaması durumunda arkadaşlar 1816 destek bölgesi gene yakinen altının ons tarafında takip edilecek önemli bir bölge. 1816 üzerinde kaldıkça ons altın kuvvetli ve bu 1842 denemesinde yukarı yönlü bir kırış getirebilir. Ama unutmamak lazım ki üçgenin üst tarafında yukarıdan aşağıya doğru çektiğimiz trend çizgisi kuvvetli bir direnç gösterecektir. Bu direnci kırabilir ise ilk etapta 1880 dolarlara doğru giden bir altın ons izleyebiliriz. Gram altın tarafına geçelim. Hemen gram altında bizler için önemli seviyeler. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında önemli olacak seviye şuradaki yatay seyir arkadaşlar. Buradaki 776 TL gram altında hala önemli bir destek konumunda ve bu destek üzerinde gram altında 818 ve 776 seviyeleri arasındaki yatay seyir devam ediyor. Önümüzde bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısında çıkacak kararla birlikte gram altında yön hemen hemen şekillenecektir. Gram altın hem dolar bazlı hareketlerden hem de ons bazlı hareketlerden etkilendiği için arkadaşlar iki yönlü de gram altında yukarı veya aşağı yönlü hareketler beklenebilir. Şimdi FED'den çıkacak önemli bir faiz kararı, yakın zamandaki bir faiz kararı ile birlikte 1842 seviyelerinde olan ons altın aşağı yönlü hareketler gösterebilir. Fakat dolar TL kuru da 14 TL seviyesini yukarı yönlü kırabilir arkadaşlar. O yüzden gram altın tarafında 776 önemli bir destek. Bu destek üzerinde kalındıkça 818-776 bölgelerindeki kararsız seyir hala devam etmekte. Fakat şöyle bir şey de söyleyebiliriz. 776 üzerinde kaldıkça gram altın olumludur ve yukarıda 818 seviyesini test etmek isteyebilir. Gram altının 818 seviyesi aralığını yukarı yönlü kırdığı zaman ise arkadaşlar bizler gram altında 880 TL civarını o zaman sizlerle birlikte konuşmaya başlarız. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman 790 TL civarlarında gezinen bir gram altın. Bu da sıkışmanın 776 ve 818 bant aralığında bir müddet daha devam edeceğini bize gösteriyor. Fakat ilerleyen günlerde gram altında da 818 seviyesinin ben yukarı yönlü kırılacağı yönündeki beklentim hala devam ediyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Ons gümüş hareketlerine baktığımız zaman ons gümüşte bizler için kuvvetli bir direnç gösterebilecek alan
şuradan geçen 24.70 bölgesi arkadaşlar. 24.70 bölgesi ons gümüşte kuvvetli bir şekilde takip etmemiz gereken bir alan. Buradaki alan ons gümüşün ileri yönlü hareketlerinin de bize hangi seviyelerde de gerçekleşebileceğini söyleyecek. Haftalık kapanışta 24.70 üzerinde eğer bir kapanış görebilir isek ons gümüş tarafında hareket güçlenir ve bu sefer yukarı yönlü hareketlerin devamı da beklenebilir. Fakat trend çizgisine baktığımız zaman tam tepelerin kesiştiği bölge 24.70 seviyesine denk gelen bir bölge ve bugün itibariyle bu 24.70 bölgesi henüz kırılmış değil. O yüzden ons gümüş takip eden arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için mutlaka 24.70 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar. 24.70 seviyesi üzerinde ons gümüşün tutunabilmesi ve kapanışlar yapabilmesi demek tekrardan agresif bir şekilde yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Fakat 24.70'i yakın bir şekilde sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gram gümüş. Gram gümüşte beklentimiz 10-18 üzerindeki hareketlerdi ve 10-18 üzerindeki tutunumu gram gümüş gerçekleştirmiş durumda. Buradaki de kuvvetli direnç bölgesi bizim için 11 TL'den geçen bölge olacak. Gram gümüşte de hala 11 TL beklentimiz devam ediyor arkadaşlar. 11 TL seviyesinin üzerindeki hareketleri görebilmemiz için ise mutlaka bir 11 TL seviyesi üzerinde kapanışlar gene gram gümüşte takip etmemiz şart. Bu kapanışları görmeye başlar isek de ve haftalık kapanışları sizlerle birlikte takipte. Bitcoin takip eden arkadaşlar için önemli seviye 42.000 dolar seviyesi dedik ve Bitcoin 42.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmayı başaramadı. Bu yüzden yönünü aşağıya doğru çevirmiş durumda. Bitcoin takip eden arkadaşlar için 40.000 desteği önemli bir destek. Şuradaki 40.000 desteğini dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar. Çünkü 40.000 altındaki sarkmalarda Bitcoin 37.000 dolar seviyesi ve onun altında da 36.000 dolar seviyesine doğru hareketler gösterebilir arkadaşlar. Rusya tarafından biliyorsunuz Bitcoin'e gene kötü bir haber geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada Bitcoin yani kripto paraları bir saadet zinciri şeklinde tanımladı Rusya. Ve bunun neticesinde de Rusya'da Bitcoin'i her türlü yasaklama yönünde karar aldı. Bitcoin Rusya tarafından da yasaklandı sevgili dostlarım. O yüzden Bitcoin'de aşağı yönlü hareketler 37.000 36.000 seviyesine doğru tekrarlayabilir, inebilir. Yani buradaki 40.000 destek seviyesi Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için sıkı bir şekilde takip edilmesi şart. Alım yapacak olan arkadaşlar mutlaka yukarıdan aşağıya doğru inen bu trend çizgisini takipte kalacaklar. Bu seviyenin üzerine çıkış ve buralarda bir 2 günlük kapanış bizlere Bitcoin'de bir al sinyali yakabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda Bitcoin'de henüz bir al sinyali oluşmadığını hep birlikte izliyoruz. Bitcoin'de dikkatli olmaya devam diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, artık videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videolarımız ve teknik analizlerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve şu an kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.